Merhaba, Ekotoks tercih yayınımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz tercih dönemi başladı. Şu an en merak edilen konulardan bir tanesi olan İzmir'de üniversite öğrencisi olmayı konuşacağız. Dilara ve Hilal arkadaşımız bizlerle birlikte. Öncelikle kendinizden biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Nerede kalıyorsunuz? Hangi bölümü okuyorsunuz? Çok kısa biraz bahsedebilir misiniz? Dilara Demirkara ben. Hemşirelik öğrencisiyim. 4. sınıfa geçtim. Muğla'dan geliyorum. Ben Hilal Sinem. Ben de bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Ben de Kocaeli'den geliyorum. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan. İzmir'de üniversite öğrencisi olmaya nasıl karar verdiniz? O süreçten bize biraz bahsedebilir misiniz? Ben şimdi bir Kocaeli olarak aslında ilk önce birazcık İstanbul'a bakıyordum. Hep İstanbul düşünüyordum. Daha sonra tabii sınav sonucum gelince istediğim üniversitelere bakmaya başladım bu sefer. Birazcık İzmir'e gelmemin sebebi İzmir ekonomiden dolayı oldu diyebilirim. Ama gelince de birazcık zaten çoktan öğrenci şehri olduğunu fark ettim İzmir'in. Ben de Muğla'dan geldiğim için İzmir daha yakında aileme. O yüzden kendimi daha güvende hissettiğim bir şehir oldu benim için. Yani ben de bugün tercih edecek olsam yine İzmir ekonomiyi tercih ederdim. Biraz da kampüs yaşamı olarak da beni çok etkiledi. O yüzden ilk tercihime yerleştim. Peki şu an nerede kalıyorsunuz? Ben burada kampüsün içindeki yurtta kalıyorum. 1. sınıftayken kampüs yurdunda kaldım. Şu an öğrenci evindeyim. Öğrenci evi ve yurt için ne söyleyebilirsiniz? Yurdun o konforunu söyleyebilirim. Çünkü zaten derslerle, böyle sınavlarla boğuşulan o dönemlerde hani ya kiram ne oldu, suyumu ödedim mi, elektrik ne oldu gibi böyle ekstra masraflar çıkmıyor. Aslında yurt çok konforlu. Özellikle kampüsün içinde olması okula çok daha hızlı ulaşım sağlatabiliyor. Benim eve çıkma sebebim sadece stajlarım biraz daha okula uzak kaldığı için daha hastaneye yakın bir yer tercih etmek istedim. O yüzden öğrenci evini tercih ettim. İzmir'e ilk geldiğinizde sizi şaşırtan bir şey oldu mu? Beni şaşırtan en çok kordon ve deniz kenarıydı. Gün batımını izlemek ve orada çiğdem yemek. Bu bir gelenekmiş galiba burada. Beni en çok etkileyenlerden biri bu oldu. Benim için de sanırım beni en şaşırtan şeylerden biri bu ulaşımda aktarma olayıydı. Çünkü benim geldiğim yerde yani Kocaeli gerçekten hani ulaşım olarak pahalı veya ortanın üstü diyebileceğim seviyede. Hiç kültürel bir çatışma yaşadınız mı? Ben hiç yaşamadım. Burası çok öğrenci dostu bir şehir. İnsanları çok cana yakın. Giyimimizden, gezmemizden hiçbir konuda yargılanmıyoruz ve gerçekten çok konforlu hissettiriyor. Ben de öyle çok büyük bir kültür Evet. çatışması yaşamadım ama genel olarak hani Kocaeli birazcık daha koşuşturma ve böyle sanayi gibi bir alan olduğu için İzmir'de birazcık daha böyle insanların rahat, özellikle çok fazla öğrencinin olması. Sizce İzmir'de öğrenci olmanın böyle efsanevi bir anısı var bende dediğiniz bir anınız var mı? Benim bir tane var. Şöyle çok ilk geldiğimde telaşlıydım. Hiçbir yere bilmiyorum. Google Maps kullanıyordum. O zaman da telaşlı böyle canım sıkkın bakarken bir amcamız gelip şey demişti. Kızım kendini yorma, ben sana daha doğru tarif edeyim. Hiç merak etme, ben sana anlatacağım şimdi diye böyle işimi kolaylaştırmaya çalışmış ve kimseden rica etmeden bunu bana gelip söylemesi beni çok etkilemişti o zaman ve kendimi daha da güvende hissetmeye başlamıştım. Çok tatlı gerçekten. Evet. Biz de arkadaşlarımla birlikte hepimiz yaz döneminde, staj dönemindeydik ve bir araya bir türlü toplanamıyorduk. Yani herkes akşam 6'da çıkıyor ama yaz gelmiş, herkes hemen şöyle bir denize gidelim istiyor bir yandan da. O yüzden biz de dedik yani gerçekten yapacak bir şey yok galiba, başka çaresi yok. Akşam 6'dan sonra herkes çıksın, toplanalım ve dedik ki gidelim böyle akşam denize girelim ve işte orada birazcık konuşalım falan derken biz gittik denize ve sabahlamışız yanlışlıkla. Orada böyle kamp yapanlar vardı, onlarla tanıştık. Ve gerçekten sabaha kadar oturduk. Sonra herkes oradan geri İzmir'e dönüp böyle dağıldı işlerine. Sanırım benim için de böyle ya gerçekten hani hemen bir saat uzaklıkta hemen denize gidip gelelim. Çünkü benim geldiğim şehirde en azından öyle bir fırsat yoktu yani. Ona çok şaşırmıştım. İzmirli arkadaşlarıma da çok normal gelmişti yani hemen gidip geldik gibi ama ben çok şaşırmıştım. Hazır böyle sosyallikten de bahsediyorken. Arkadaş edinmeniz kolay oldu mu? Ya da kampüsün bunda bir etkisi oldu mu? Bunlar için neler söyleyebilirsiniz? Ben gelmeden önce çok önyargılıydım. Arkadaşlık edinmek konusunda çok endişe eden bir insan değilim ama farklı bir şehre gelince insanlar nasıl yaşıyor burada, ne yapıyor? Onlara ayak uydurabilmekten tedirgin olmuştum. Daha sonra insanları tanıdıkça kendimi hep evimde gibi hissettim. Hep konfor alanımda gibi hissettim.
Bunlarla karşılaştıkça bu ön yargım kırıldı ve şu an inanılmaz güzel arkadaşlıklar edindim. Özellikle kampüste çok çeşitli bölümlerden arkadaşlarım oldu ve onlarla çok keyif alıyorum ve ileride elbet bir yerde buluşacağımızı da biliyorum. Peki öğrenci kulüpleri, topluluklar veya etkinlikler İzmir bu anlamda sizce nasıl? Kocaeli'de de ben aynı şekilde tiyatrolara ve konserlere katılmaya çok özen gösteriyordum. Belki şunu söyleyebilirim. Buradaki etkinlikler birazcık daha halka yakın diyebilirim. Yani çok fazla aslında açık hava etkinlikleri oluyor. Bizim öğrenciler için çok fazla etkinlikler oluyor. Ve hani daha böyle hem indirimli hem de yine dediğim gibi halkın ulaşabileceği etkinlikler çok oluyor. Kent Ormanı'nı çok fazla kullanıyoruz. Burada hemen Balçova'da bizim okula çok yakın. Veya vapur çok yakın bizim okula. Genelde karşıya Bostanlı sahiline de çok gidiyoruz. Orası da tamamen böyle hani kortlar veya işte geniş çimenlik alanlarla aslında ünlü. O yüzden gidip genelde ya orada oynuyoruz ya da Kent Ormanı'na, hatta mangala gittiğimiz bile oluyor yani. Onlardan bahsedebilirim. Mezun olduktan sonra İzmir'de kalmayı düşünür müsünüz? İzmir'de ilk gelmeden önce, tercih etmeden önce yaşayamam diyordum. Çünkü çok kalabalık bir şehir, ulaşım, trafik. Hani bizim orada böyle bir şey olmadığı için bana bunlar çok garip geliyordu. Ve ben buraya 2. sınıftan itibaren iyice düzenim kurdukça, alıştıkça dedim ki ben buradan gidemem. Çünkü vizyonum çok fazla genişledi. Kendi akademik başarımın farkına vardım. Kendimin ne olduğum, Dilara kim bunun farkına vardım. Ve burada kendimi daha çok geliştirebileceğim için burada kalmayı çok istiyorum. Ve buradaki çalışma şartları, hastane imkanları, çeşitlilik olması benim için her zaman 1-0 önde oldu. İzmir'in bence büyük bir avantajı birazcık da uluslararası olması. Tabii ki herkesin aklına az çok böyle yurt dışı hayali oluyor. Hani beni birazcık o yönden çekti çünkü bir liman kenti, herhalde ona bağlıyorum ben. Hani bu kadar uluslararası şirketin olması. Türk şirketlerin bile böyle yurt dışında bir ayağı var. Hatta bazen şu da oluyor, işte orada işe girdin ama kendi içinde iş ilanları oluyor. Fransa'daki iş ilanına da başvurabiliyorsun. O tarafa da geçebiliyorsun. Böyle şirketler de çok fazla var. Şu anda ben de mesela biraz onlara bakıyorum. Hani tabii ki evet hiç bulamadım. Tabii ki kendi şehrimde de iş olanakları olduğu için dönebilirim. Ama gerçekten böyle birinci önceliğim oldu İzmir o konuda. Şu anda böyle tamamen İzmir'de iş aramaya başladım. Asla bunu 4 yıl önce bana sorsan böyle tahmin edemezdim belki ama şu anda böyle tamamen kafamı İzmir'e çevirmiş durumdayım. Aslında üniversitemiz bu konuda bize çok fazla yön veriyor. En büyük avantajımız İzmir Ticaret Odası'na bağlı olmamız. Bu konuda da çok fazla firmalarla anlaşmaları olduğu için bize çok fazla olanak da açıyor. Bu da bizi bir ikna eden sebeplerden biri olduğunu düşünüyorum. İzmir'i tercih edecek öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Mümkün olduğunca kendinizi kordona atın, işte sahillerde gezin. Hiçbir şey yapmasanız kordonda otururken 3-5 kişiyle tanışırsınız. Onu da garanti edebilirim. İzmir aslında ister istemez kendini alıştırıyor imkanlarıyla, konserleriyle, etkinlikleriyle, ulaşımıyla, insanıyla bir bütün içinde akışına bıraktıktan sonra bir şekilde alışıyorsun ve bakıyorsun ki nasıl alıştım, nasıl bu hale geldim, sonra İzmir'den çıkamıyorsun. Evet, hatta bence o yüzden kesinlikle üniversite tercihi yapmadan önce şu an bizim okulumuzdaki tercih günleri de başlamışken hazır hem İzmir'i de gezmek için bence kesinlikle gelsinler, görsünler ve doya doya gezsinler de. O yüzden bence tercih yapmadan önce buraya gelip ziyaret etmeleri, kampüsü görmeleri bence çok faydalı olacaktır. Öncelikle teşekkür ederim tekrardan. Umarım bu videoda bütün aday öğrenciler için faydalı olmuştur.